Herkese merhaba. Otomobil markalarının logolarının anlamları, geçmiş tarihleri, kısa tarihleriyle ilgili yaptığımız serimizde bugün Toyota markasını sizlere anlatmaya gayret edeceğiz. Toyota markasının geçmişine 1920'li yıllardan başlamak gerekiyor. Ve kurucusu olarak görünen Sakichi Toyoda. Yalnız bakın Toyota değil, yani T harfiyle değil, Toyoda yani D harfiyle oluyor. Kendisi aslında dokuma makineleri üreten bir çiftçi, geçmişte de çiftçilik var ve bu dokuma makinelerinde bir otomatik dokuma makinesi icat ediyor. Bu makine oldukça başarılı oluyor ve hatta günümüzde Toyota'nın üretimle alakalı, hatta otomasyonuyla alakalı olan birçok şeyde ilham verdiği söyleniyor. Öyle ki bu makine otomatik olarak bir hata olma durumunda durabiliyor. Hatayı tespit ediyor, yani bir sıkışma vesaire bir şey olduğu gibi düşünebiliriz. Ancak 1929 yılında bu makinenin kurucusu olan Toyota makineyi gidiyor İngilizlere satıyor. Bütün patentleriyle birlikte, bunun kullanım haklarıyla birlikte ve otomobil işine giriyor. Ve Toyota'nın ilk otomobili de 1933 yılında oluyor. Ama kurucu beyefendi şirketin başında değil, oğlu bu sefer şirketin başında. Ve ilginç bir şekilde Toyota'nın ismi de o zaman için hala Toyota, işte dokuma makineleri vesaire gibi bir isimle devam ediyor. Ve Toyota artık büyümeye başlıyor. Küresel anlamda da büyük bir firma oluyor. Ülke içinde de tanınıyor. Ve otomobillerini de satmaya başlıyor rahat bir şekilde. İşte bu nedenle de daha farklı bir logoya ihtiyaç duyuyor. Normalde Toyota şeklinde kendi isminin büyük harflerle yazılı olduğu bir adla, bir kelimeyle devam ediyor logo olarak. Ama işte bu yeni logoyu belirleyebilmek için de bir yarışma açılıyor ve yarışmaya tam 27 bin kişi katılıyor. 27 bin tane teklif yapılıyor ve bu teklifler sonucunda da bir tane logo seçiliyor. Yapılan yarışma sonucunda 3 harfli bir logo belirleniyor. Ancak bu bahsettiğimiz seçilen logo Japon alfabelerinden katakana ile yapılma. Daha 2 tane daha alfabe var. Bir geleneksel olanı, bir tane daha var. Bir de bu bildiğimiz, bizim de kullandığımız Latin alfabesini kapsayan Romaji alfabesini de kullanıyorlar. Daha doğrusu Latin alfabesine Romaji diyorlar. Ve bildiğimiz işte zaten Toyota kelimesi de bu şekilde yazılıyor. 3 tane katakana harfinden oluşan bu logoda en sonunda bir tane tırnak işareti gibi bir şey var. 2 tane çizgi. Ama bu 2 çizgi bazı şeyleri bozuyor. Şöyle ki bu aslında Toyota anlamına geliyor. Tamam, her şey güzel. Ama işte 10 vuruşta yazılabiliyor Japon alfabe kurallarına göre. Ama Japonca'da bu 10 tane vurguyla yazılan durum çok uğurlu değil ve de 8 çok uğurlu bir rakam olduğu için bir şekilde bunu kaldırmak istiyorlar. Yani 8 tane fırça darbesiyle bu yeni logo ortaya çıkabiliyor. Ve de 2 tane tırnak işaretini yaptıkları zaman da Toyota oluyor size. D harfi gidiyor ve Toyota oluyor. Bu da hem uğurlu sayının, yani 8 vuruşun yakalanmasını sağlıyor. Hem de daha zor söylenişi olan Toyota'nın Toyota olarak daha vurgulu, daha güzel, daha güçlü bir şekilde söylenmesini sağlıyor. Yani küresel olarak da bu kelime artık daha güçlü ve daha Japonya dışına uygun bir kelime olmasıyla öne çıkıyor. Bunların haricinde bir diğer önemli nokta da var. Toyota kelimesi Japonca'da böyle verimli pirinç tarlası anlamına gelen bir ifadeye denk geliyor. Ama artık ne yapıyor? Toyota olmuş ve otomobil üretiyor. Bu ifadeden de kurtulmak istiyor. İşte zaten Toyota'nın Toyota olmasıyla da ortadan kalkmış oluyor diyebiliriz. 1937 yılından itibaren de bu yeni logo ve Toyota kelimesi artık kullanılmaya başlanıyor. Bundan sonra biliyorsunuz güncel olarak kullanılan bir Toyota logosu var. 3 tane elips. Buna geçmeden önce şunu belirtelim. Toyota bu bahsettiğimiz 3 harfli katakana alfabesiyle yazılmış olan bu 3 harfli logoyu sadece Japonya'da kullanıyor. Çünkü Japon geleneklerine uygun, onların anlayışına uygun bir logo olmasıyla dikkat çekiyor. Tabii bu durumda bahsettiğimiz 1930'lu yılların sonundan 1990'lı yılların başına kadar Toyota kendisi direkt olarak
Toyota yazısını otomobillerine kullanıyor. Herhangi bir logo yok. Daha doğrusu bazı modellere özgü çeşitli logolar mevcut ama herhangi bir Toyota logosu kullanılmıyor. Toyota kelimesi, markası büyük harflerle yazılıyor. Başlangıçta siyah olarak yazılıyor. Daha sonra kırmızıya dönüyor. Bu şekilde çeşitli değişimler gerçekleşiyor. 1989 yılına kadar logonun normal kendi adıyla kullanılması aynı şekilde devam ediyor. Ama 1989 yılında artık Toyota o kadar büyük bir firma haline geliyor ki yılda 4 milyonun üzerine araba üretiyor. Birçok ülkeye otomobiller üretiyor. Corolla gibi çok önemli modelleri mevcut. Satış rekorları kırıyor. İşte bu nedenle de artık böyle gerçekten güzel bir logo ihtiyacı doğmuş oluyor. İşte bu nedenle de bu bahsettiğimiz ve günümüzde de kullanılan 3 elipsli logo ortaya çıkmış oluyor. Bunu tasarlıyorlar. Bunun anlamı da ilginç ve aslında 3 tane anlamı olduğu düşünülüyor. Ancak bunlardan bir tanesi resmi ve Toyota tarafından açıklanıyor ne oldu. Onu hemen bir anlatalım. 3 tane elips var dediğimiz gibi. Bu içte iki tane elips var. Birbirini dik kesiyor. Şu şekilde duruyor. Ve bunları çevreleyen bir başka elips daha var. İçteki elipslerden bir tanesi Toyota'nın kalbini, bir tanesi de Toyota müşterilerinin kalbini ifade ediyor ve iç içe geçmiş. Bu da karşılıklı güven, sadakat gibi anlamlar taşıyor. Ayrıca dikine ikisinin üst üste gelmesiyle T harfi oluşmuş oluyor. Bu da Toyota'nın ilk harfi ve de aracın kendisini ifade ediyor. Dıştaki elips ise bu iki elipsi direkt olarak sarıyor ve bu da Toyota'nın dünyayı sardığı, kucakladığı anlamına geliyor. Bu Toyota tarafından bu şekilde açıklanıyor. İki tane daha ilginç anlamı var. Bunlar varsayımlar tabii. Toyota tarafından resmi olarak açıklanmıyor bu anlamlar. Şöyle ki birincisi biliyorsunuz Toyota'nın dokuma işlerinden geldiğini, bu yönde bir makina icat ettiğinden bahsetmiştik anlatımımızın başında. İşte bu dikine duran elipslerden bir tanesini delikli bir iğnenin arkası ve yatay duran elipsi de normal böyle kıvrımlı bir ip olarak düşünürsek ve bunu çevreleyen bir tane daha elips olduğunu düşünürsek aslında ortaya gerçekten de Toyota logosu çıkmış oluyor. Bunu da açıkçası mümkün görüyorum. Çünkü düşünün ki Japonlar özellikle geçmişlerine büyük saygı duyarlar, atalarına saygı duyarlar. Böyle bir güzel kültürleri vardır. İşte bu nedenle de geçmişi onurlandırmak, geçmişi hatırlamak isteyip böyle arkada bir anlam vermiş olabilirler. Bir diğeri de ilginç. Toyota'da bulunan elipsleri 3 tane elips var ve bu elipslerin Toyota kelimesini, markasını yazdığı iddia ediliyor. Ve T'nin, O'nun, Y'nin, O'nun, T'nin ve tekrar A'nın bu Toyota amblemin içinde gizli olduğu ifade ediliyor. Ve tabii bu mevcut elipslerin bir şekilde takip edilmesiyle çizgi olarak ve aralarda da kesikliğe uğramasıyla ortaya çıkıyor. Toyota büyük ihtimalle bir tane resmi ve iki tane de resmi olmayacak şekilde bu güzel logoyu ortaya çıkarmış ve gerçekten de geçmişi kapsamasıyla, günümüzü kapsamasıyla ve Toyota'yı gerçekten de mükemmel ifade etmesiyle iyi bir logo olmasıyla öne çıkıyor diyebiliriz. Toyota markasını da tamamladık. Umarız logosunu ve geçmişine ve marka anlamını size şöyle güzelce anlatabilmişizdir. Japon alfabesi kısmında gerçekten de zorlandık. Umarız size bunu düzgün bir şekilde aktarabilmişizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.